Okay. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya bukan kalau mesti dukui kita omponi. Uli balik ke mungguai nak bentuk sudah muncul nadi. Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı ve gündemi meşgul eden eş zamanlı DAEŞ operasyonları üzerine biz de bir kayıt yapma ihtiyacı hissettik. Bu bir süredir devam eden, oluşturulmuş, tanzim edilmiş bir örgüt olarak gündemi ara sıra meşgul ediyor. Ara ara temcit pilavı gibi getiriyorlar. Ama gündemi saptırmak için ama Müslümanlar üzerinde başka türden, başka cinsten bir oyun olarak, böyle bir tezgah, böyle bir çatı haber olarak genelde sıkıştıklarında sürüyorlar piyasaya. Peki bu tarz haberlerin, yani arkada görmüş olduğunuz tevhid bayrağının, sakallı adamların, Müslüman görünümlü adamların, çarşaflı yahut feraceli kadınların kafalarının eğilerek, ters kelepçeyle, özellikle fotoğrafları çekilerek, medyaya sergilenerek polis nezaretlerine alınması, götürülmesi neyi hedefliyor? Gerçekten maksadı nedir? Bugün bu kaydımızda bunu inceleyeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi diyorlar ki ekip otosuna, polis arabasına bindirilirken suçlunun ya da gözaltına alınan kişinin kafası çarpmasın diye kafası eğiliyor. Peki bu çarşaflı feraceli kardeşin, insanın niçin böyle kafası eğiliyor acaba? Arkadan kelepçelemişler. Herhalde çok büyük tehdit teşkil ediyor. Hulk gibi filan güçlü olmalı ki hani böyle bir muamele yapıyorlar. Acaba böyle kafaların eğmelerinin sebebi nedir? Henüz suçu bile sabit olmamış. Üzerine isnat edilmiş ama ispatlanmış, mahkeme kararıyla olmuş bir şey yok. Sadece gözaltına alınma sırasında bu insanlara, kameralara böyle, basına bu şekilde servis edilerek bu işin yapılması, Müslüman kılıklı, kisveli insanlara ya da Müslümanlara kamera görüntüleri servis edilmeden, fotoğraf çekilmeden yapılabilir pekala bu iş. Hakim junta tarafından acaba Müslümanlara bir gözdağı mı verilmek isteniyor yine? Yani ayağınızı denk alın, fazla atlayıp zıplamayın, caminizde oturun, tesbihinizi çekin, namazınızı kılın, yatın aşağı. Yani yönetim de her zaman bizde olacak. Kanunları da biz koyacağız, biz bozacağız. Gerekirse daha iyisini biz yapacağız. Siz her zaman sefil ayak takımı olarak, sözü geçmeyen insanlar olarak kalmalısınız. Yoksa sizi terörize ederiz, terörist ilan ederiz mesajını veriyorlar. Bir de şöyle bir görüntümüz var. Geçtiğimiz seneden bakınız. Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından şeriatınızı bilmem ne yapayım şeklinde sinkaflı bir cümleyle İslam şeriatına amiyane olarak gayet galiz bir şekilde söven bir mesaj yayınlamıştı. Bunun üzerine oluşan tepkileri sindirmek, tepkileri baskılamak için dümenden bir gözaltı çalışması yapıldı. Siz de bir fotoğraf analizi yapacak olursak bakınız, gayet manken gibi çıkarken Feyza Altun'un görüntüleri, yanındaki polis kadınlar gayet bakımlı, gayet makyajlı, gayet manken gibi böyle poz vererek önceden planlanmış, tasarlanmış, kasıla kasıla, başı dimdik yürütülüyor. Bu açıkça bir mesaj tabii ki. Eğer ki bir İslam davasından, bir İslam derdinden ötürü içeri alınırsan, aynen şöyle en tezlil edici şekilde kafanı eğerek, ellerini arkadan kelepçelemek suretiyle en hor ve hakir edecek şekilde seni içeriye alırız. Bu sistemin genlerine, kodlarına uyumlu laflar edersen bazı kesimlerin sadece tepkisini dindirmek için seni göstermelik içeriye alırız. Arka kapıdan salarız hesabı gibi biz okuduk bunu. Hölful Fudul isimli hesabından da bir kardeşimiz tekrar bir fotoğraf karşılaştırması yaparak şöyle yazmış. İlk görselde İslam'a ve insanların inancına açıkça hakaret eden bir kadının gözaltına alınmasını görüyorsunuz. İkinci fotoğrafta ise hiçbir suçu olmayan, henüz yargılanmamış ve suçu ispat edilmemiş, sadece şüpheli denilerek ters kelepçeli, çarşaflı bir kadın. Sormak istiyoruz, adaletiniz bu mudur? İnsanların inancı ve onuru hiçe sayılarak yapılan bu muamele hangi hukukla açıklanabilir? Peki kadın hakları savunucuları nerede acaba? Eşitlik ve adalet nutukları atanlar nerede? Çarşaflı kadınların haysiyeti söz konusu olunca niçin bir anda sağır ve dilsiz oluyorlar? Görünen o ki sizin kadın hakları dediğiniz sadece size benzeyenler için geçerlidir. İnancını yaşayan kadınlar ise hedef alınıp aşağılanıp cezalandırılınca hepiniz üç maymun oynuyorsunuz. Bu çifte standart, bu keyfi muamele utanç vericidir.
Adalet güç ve tercihlere göre eğilip bükülemez. Zulüm kimden gelirse gelsin zulümdür ve yaşananlar günümüzde tam olarak budur. Sormak istiyoruz. Gavur'un takvimiyle sene olmuş 2026. Hala şu şekil konuşunca mı acaba Türkiye'de dokunulmazlığı oluyor? Bir insanın dokunulmazlığı oluyor diye soruyoruz. Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek. Demek ki böyle konuşması lazım. Bir insanın kendisini güvenceye, garantiye alması için öyle mi? DAEŞ'in veya IŞİD'in ne derseniz ismine bu ve benzeri örgütlerin kurdurulma sebebi çok açık. İster İngiltere'deki herhangi bir halk otobüsünün üzerindeki Subhanallah yazısı olsun. İsterseniz Afrika'daki bölük bölük, oluk oluk adeta İslam'a giren Afrika kabileleri, Afrikalı insanlar olsun. İster Milletler Cemiyeti eski adıyla, yeni adıyla Birleşmiş Milletler denen terör örgütüne karşı 10 yıllar boyu savaşıp en sonunda da galip gelen Afgan mücahitler olsun. Adamları rahatsız ediyor tabii ki. Onlar her zaman kendileri karşısında korkusu olmayan, ellerinde silahlı bir din mensubu tabii ki görmek istemiyorlar. Bunların en başında da dünyada Müslümanlar geliyor. Yani ölümden korkmayan, korkusuz, ölmekten tam tersine şehadeti arzulayan ve ellerinde silahlı bir figür tabii ki bunları terörize etmeleri lazım. Yani pasifize etmek için ne diyecek? İşte fitne fesat çıkaran, kan döken, katil, terörist. Bu şekilde sıfatlama yapacak tabii. Yani düşünsenize günümüzde Şamil Basayev hala yaşıyor olsun. Yani DAEŞ olmama ihtimali var mı? Tabii ki DAEŞ diye yaftalayacak. Şu diyecek, bu diyecek. Üsame Bin Laden bunlara göre Suudi Arabistan'dan çıkana kadar yani Suudi Arabistanlı Mekkeli bir iş adamı iken iyidir, makbuldür. Hatta bunlarla işbirliği yapıyorsa çok saygıdeğer, çok şerefli, haysiyetli, elit bir adamdı. Ne zaman Üsame Bin Laden gider Afgan mağaralarında servetini de harcayarak oraya bunlarla cihat etmeye başlar. O zaman teröristtir artık onlar için. Bir teröristtir, fazlası değil. Burhan Mustafa Büyükarslan'ın geçtiğimiz gün şöyle bir saptaması olmuş. Malumunuz üzere Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya bir darbe yapıldı ve Amerikan askerleri alıp getirdikten sonra New York sokaklarında, New York caddelerinde böyle sergilediler Maduro'yu. Ve kendisi de diyor ki eğer Üsame Bin Laden'i yakalayabilseler de aynısını yapacaklardı. Bu durum yakalayamadıklarının delilidir. Diyoruz biz de hatta görüyoruz ve artırıyoruz. Yakalayamadıkları bir yana yani yakalasalar Times meydanında fuar kurup bir hafta bacaklarından asıp sergiletirlerdi. Yani Üsame Bin Laden'e yumurta atma yarışması filan düzenlerlerdi. Yapmadıkları kepazelik kalmazdı. Biz de tabii kendisini öldüremediklerini veya yakalayamadıklarını düşünüyoruz. Doğrusunu Allah bilir diyelim. Düşünün günümüzde Şamil Basayev hala yaşıyor. Terörist diye yaftalanmama, sıfatlanmama ihtimali var mı? Yani Reuters, CNN, BBC veya başka haber ajansları diyelim. Yani bunlarla işbirliği yapan, bunlarla dirsek kol teması içerisinde çalışan haber ajanslarının Şeyh Şamil Hazretlerini günümüzde yaşasa diyelim terörist olarak yaftalamama ihtimali var mıydı? Elbette Şeyh Şamil ve arkadaşları bile günümüzde yaşasalar bir numaralı aranan, kırmızı bültenle aranan terörist olacaklardı. TRT'den de millet bunları izleyecekti. Bu şekilde anılacaklardı yani. Şimdi TRT'nin haberi başka şekilde CNN'den, BBC'den farklı şekilde verme ihtimali var mı? Veya Anadolu Ajansı'nın veya başka bir haber ajansının yani. Aklı selim her Müslümanın bildiği üzere DAEŞ figürü veya bir takım Suni örgütler ismine başka bir şey olabilir. ISIS'tir dün, bugün başka bir şey olur. Bunlar tamamıyla Müslümanları ya da herhangi bir din mensubunu ellerinde silahla kendilerine karşı potansiyel bir tehdit oluşturacak şekilde görmemeleri için oluşturulmuş Suni örgütler, Suni yapılar. Ne menfaatleri var peki? Kendileri neyden korkuyor, neyden çekiniyor? Eğer herhangi bir din mensubu sadece Müslümanlar değil, yani kendilerine muhalif olabilecek, muhalif duruş sergileyebilecek ya da kendi menfaatlerine ket vurabilecek faaliyetler içerisinde olan çünkü inancı onu gerektirecek. Diyelim Tibet'teki Budistler yani Çin hükümeti ne yaptı bu Tibet'teki Budistlere zamanında hatırlayalım. Sade İslam özelinde de değil.
Amişler olsun diyelim. Afrika'daki herhangi bir kabile dini olsun diyelim. Yani bitirirler, her türlü saldırmaya çalışırlar. Fiziki güçlerinin yetmeyeceği, yetişmeyeceğini düşündükleri yerde kara propagandayla saldırırlar. Haliyle X bir din mensubunun eğer uyuşturucu ticareti, kadın ticareti, küçük çocuk ticareti, organ ticareti, kan ticareti, sigorta sistemine karşı duruş veya faiz sistemi, faiz lobisine karşı duruşu, buna karşın faaliyetler yürüttükleri, kendilerinin bu hortumlarını kestiğini veya yavaşlattığını veya sekte vurduklarını gördükleri anda hemen bütün kılıçlarını, kalkanları çıkarmaya başlayıp, tabii mertçe de savaşmıyorlar. Kalleşçe bir saldırı medyayla veya işte iç karışıklık çıkararak o beldede bir şekilde ihtilal ya da darbe yapılmasına sebebiyet verilerek ya da daha farklı yollarla o belde insanlarına veya o din mensuplarına bir saldırı oluyor. Tabii ki DAEŞ ya da ISIS gibi kurulan bir örgüt kimi hedef aldığı belli burada. Öncelikle Müslümanların ellerine kesinlikle silah almaması, bir birlik kurmamaları ve kendilerine karşı potansiyel tehdit teşkil edecek şekilde örgütlenmemeleri için kurulmuş suni bir yapılanma olduğu kimseye gizli değildir. Bugün Türkiye medyasından yola çıkarak insanların da bir şekilde kendi dinlerine mensubu olduklarını iddia ettikleri dinin aleyhine yapılan bu propagandanın, bu kara propagandanın da oyununa gelmeleri elbette üzücü. Allah aklı selim versin, Allah hayırlı ilim ve şuur versin. DAEŞ yapılanmasının, ISIS yapılanmasının ismine ne derseniz deyin, iç yüzüne dilerseniz biraz daha mercek tutalım. Being told to you, and I just don't know why anyone would believe anything that comes out of the mouth of virtually any Western leader, whether it be Obama or Bush or any of the rest of them. All of these people are nothing but patent liars, and everything they say is pretty much the opposite of the truth. So I don't accept virtually anything they say. Okay, good. Okay, Peter, if I go to you in New York, There is absolute continuity between the policies of Iraq and breaking it up and breaking up Syria as well. It is beyond naive to suggest that the U.S. doesn't have its fingerprints all over. I suggest that the U.S. doesn't have its fingerprints all over ISIS. Obama dönemine ait eski bir kayıt. Bu konuşmakta olan adam Amerikan donanmasından emekli rütbeli bir asker. Malum yapılanma üzerine tespitlerini dikkatlice incelemenizi rica ediyorum. Yani içeriden Amerikan ordusundan eski bir rütbeli asker kritik yapıyor. Yine yanlış hatırlamıyorsak Amerikan vatandaşlığından da kendi isteğiyle ayrılmıştı. In fact, ISIS militants are getting medical attention in the Golan Heights and in Israel itself. What does that tell you? There is absolute continuity, but the actual policy, just like the Project for a New American Century laid out very clearly, that a, quote, new Pearl Harbor would be necessary to achieve this goal of full spectrum dominance, you could never tell the American people or the world, for that matter, we're going to fight wars of aggression where we're going to have to invade and occupy, we're going to have to spend hundreds of billions, if not trillions of dollars to achieve the goal of full spectrum dominance, which is to control, absolute control over air, land, sea, and space, and cyberspace. The American people never would have bought it, so you can't tell them that. You have to tell them a bunch of lies. And we see this over and over again. what you have to do, Ken, if I can go... It would actually be a question that there must always be a boogeyman. In fact, you're sitting in Russia now. For 50 years plus, we were fighting this Cold War that really was an absolute charade to begin with. There never really was a threat of a Soviet invasion. And for decades, we spent insane amounts of money developing nuclear weapons to the point of really completely, totally collective insanity. And here we sit today in a world that threatens a third world war with a policy that is clearly intended to totally destroy with Oded Yanan's A Strategy for Israel in the 1980s. And if these other two gentlemen haven't read that document, I seriously suggest you do. Another thing that's really worthy of pointing out is the so-called Islamic State is anything but Islamic. And yes, there is a war on Islam. Islam is very understood by many Muslims around the world to be absolutely 100% forbidden for you to forcibly convert somebody to Islam or kill them. This is totally untrue. Back in the medieval times, when there was Muslim empires, it was an absolute understanding and policy amongst the Muslims who were in charge at that time that those who practiced whatever religion were allowed to continue practicing that religion, and they were not even forced to pay taxes into the Muslim empire itself. However, if people wanted to practice that religion, they would not be able to derive the benefits of the tax system and so on and so forth. The bottom line is no Muslim in their right mind would justify
going in and literally executing men, women, and children simply because they don't convert to your religion. These people are not Islamic. They are creations of the monster, which is the empire of the United States and all its cohorts in Israel and England in particular. And this monster is purposely created to justify the continuing insanity of the never-ending war policy, which is really the core of America. And that is exactly why I renounced my U.S. citizenship. This madness cannot be considered anything but the major threat to the world. Bir diğer mühim husus ise DAEŞ gibi kendi kurdurmuş oldukları suni bir yapılanma ile Allah Resulü'nün mührü şerifini, kelime-i tevhidin Arapça yazılışını, kelime-i tevhid yazılı flamaları, bayraklara karşı insanlarda menfi bir his geliştirmek, onlara düşmanca bir yaklaşım sergilemelerini sağlamak. Hatta kendilerini İslam'a nispet eden ılık-su Müslümanlarını bile bu konuda mukaddesata karşı hakaretamiz bir tavır almalarını veya söz söylemelerini ya da fiilde bulunmalarını temin etmek. Nitekim Türkiye'de bu konuda başarılı olduklarını söyleyebiliriz şimdiye kadar. Beyinsiz bunları görür görmez hemen DAEŞ'in sembolü diyor. Bunlar İslam'ın mukaddesatındandır. Yani Muhammedur Resulullah yazılı mühür, Allah Resulü'nün hatimindeki mühürdür. Mühründe kullanmış olduğu kelimelerdir. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah'tır. Ama insanlar Arapça yazı görünce, öyle siyah Arapça yazılı bir flama görünce buna karşı düşmanca bir tavır edinmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı zamanda bu kurdurmuş oldukları örgütler vasıtasıyla. Sayın Kılıç Hocam, bir bilgi paylaşacağınızı söylediniz. Daha doğrusu bir detay. Onu alayım sizden, sonra PİV'in raporunu ekranlara getirelim. Oradan devam edeceğiz. Sayın Büyükelçimin söylediği Babil bölgesindeki, Orta Doğu'daki Irak-Suriye arasında ve biraz daha güneyde yaşayan bazı Yahudilerin, Yahudi gruplarının daha sonra Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak bir tarihsel vaka bu belki, ama bugün çok enteresan bir politik uzantısı da var. Onu da şöyle söyleyeyim. Türk medyasında çok yansımadı ama yaklaşık 1,5 ay kadar evvel bu DAEŞ'i temizleme operasyonları sürerken Irak yerel güçleri ele geçirdikleri bazı kimselerin kendilerine yapılan operasyonlar kurtarıldığını görüyor. Ve bir minibüsle 7 tane özel DAEŞ komutanının, DAEŞ'te görevli komutan düzeyindeki militanların kaçırılmakta olduğunu görüyor ve silahlı çatışmaya girerek, bayağı da bir şehit vererek bir şekilde o minibüsü ele geçiriyor. Ve 7 tane DAEŞ komutanı, Arapça bülbül gibi konuşan, ikisi Fas doğumlu, birisi Cezayir doğumlu, gerisi Irak doğumlu Yahudi olduklarını tespit ediyor. Bunu ilan ettiler de, yani videosu dahi var. Bu şekilde Arapça konuşuyor olmaları da çok enteresandır. DAEŞ komutanı olarak çalışıyor olmaları. Yahudi olmaları da ilginçtir. Evet, İlginçtir. çok ilginç bir bilgi gerçekten. Çok şey de anlatıyor aslında. Çok şey de anlatıyor aslında ama mal olduğunuz için, yerli malı olduğunuz için öyle unutuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sonra gündem değişiyor. Bir suni gündem başka yere kayıyor. Yahu bunlar ortaya çıkmışken kardeşim siz daha neyine hala sarıklı, sakallı Müslüman elinde silah var diye hemen terörist diye yaftalayan haberler yapıyorsunuz o zaman. Kemiksiz, omurgasız, sahtekar ikiyüzlü insanlarsınız ve buna kanan akılsız, ahmak bir topluluk tabii ki helakını bekliyor diyeceğiz artık. Ne yapacağız başka? Şimdi bunlar bu oluk oluk Müslüman olan bu Afrikalılardan çekiniyorlar tabii. Önemli bir uyuşturucu güzergahı da Afrika sahillerinden geçiyor. Haliyle Müslüman olan insan bunlara geçit vermek istemeyecek ki, istemez ki. Organ mafyasının işini keser. Küçük çocuk ticareti yaptırmaz, kadın ticareti yaptırmaz, eroin, uyuşturucu ticareti yapılmasına veya kendi ülkesinden nakliyat yapılmasına müsaade etmez. Haliyle ne yapması lazım? Bu bölgelerde İslamsız, tırnak içinde laik diktatoryalar kurması lazım. Aslında laik de değil, tamamen kendi politikalarına uyacak diktatörlükler inşa etmesi lazım. Bunu da laisizm, demokrasi veya cumhuriyet kılıfıyla gizlemesi lazım. Olay bundan ibarettir. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Everybody repeat after me. Ashhadu. Oh, they all converting together. ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.